Şık tasarımı, uygun fiyatı ve makul performansıyla yeni başlayan herkesin gözdesi olan Canon EOS 2000D ile birlikteyiz. Bu videomuzda bu cihazı incelemeye alacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle başında da dediğim gibi cihazımızın çok güzel bir dizaynı var. Gerçekten çok güzel tasarlanmış bir DSLR makine kendisi. Bu makine giriş seviyesi bir makinedir. Üst düzey bir şey değildir ki fiyatının uygunluğundan kaynaklı öğrenci cihazı olarak geçer. Fotoğrafçılığı öğrenmek, fotoğrafçılıkta ilk adımlarınızı atmak için tercih edebileceğiniz bir cihazdır. Tabii ki de giriş düzeyi de dediysem de bu kötü bir cihaz değil elbette. Çok başarılı bir makine kendisi. Sadece her şeyden biraz barındıran bir cihaz. Hiçbir şeyde aşırıya kaçamayan bir cihaz. Şöyle teknik özelliklerinden hızlıca bahsedecek olursam, kendisi crop sensör bir makine. Yani APS-C, APS-C sensöre sahip. Full frame değil. 24 megapiksel görüntü çözünürlüğü var. ISO aralığı olarak en düşük 100 ISO, en yüksek 6400 ISO. Tabii ki de şöyle bir açalım cihazımızı. ISO bölümüne geldiğimizde 6400'e kadar çıkabildiğimizi görüyorsunuz. 6400'e kadar izin veriyor. Tabii ki de yükseltilmiş ISO değerleriyle falan 12.000'e kadar gidilebiliyor. Cihazın teknik özelliklerinde bu belirtilen bir şey. Pil olarak düşünecek olursak kendisi yine özelliklerinde belirtilen 500 fotoğraflık bir pil ömrü olduğu belirtiliyor. Ben kendi deneyimlerimden şöyle diyebilirim. Yani kullandığınız İçeriğe göre pil ömrü değişiklik gösteriyor. Örneğin videoda daha başarısız bir pili varken fotoğrafçılıkta ben 500'ün üzerine çıkabileceğini düşünüyorum cihazın. Pili gayet kaliteli, yani gayet güzel bir pile sahip. Video olarak çok tercih edilesi bir makine değil. Yani tabii ki de size yine güzel video özellikleri sunuyor. Fakat makinemiz videoda 1080p 30 fps destekliyor. Yani Full HD 30 fps bir görüntü veriyor. Ekran boyutu 3 inç LCD. Vizör optik vizör. Dijital değil. Ki bu kimisi optiği sever, kimisi dijital vizör kullanmayı tercih eder. Tamamen kullanıcının beklentilerine ve isteklerine bağlı bir özellik. 2018 yılında çıktığını söylemiştim. 2018 yılından şu an günümüze geldiğimizde hala daha kullanılabilir gideri olan bir makine. Yani 2022'de hala daha Canon EOS 2000D ile fotoğrafçılığa ya da videografiye giriş yapabilirsiniz. Şöyle lensimizden birazcık bahsedecek olursak kapağını çıkarıyorum. Lensimiz Canon kit lens. Makinemizle genel olarak beraber gelen lens. Kimisi full direkt body olarak satın alıyor ama kit lens ile satın aldığınızda bu lensle karşılaşıyorsunuz. 18-55 milimetrelik bir lens. Yani gerçekten yine giriş seviyesi öğrenci makinesi olduğunu kanıtlayan derecede bir lens kendisi. Size yine aradığınız her özelliği sunabiliyor. Fakat hepsinden biraz dediğim gibi aşırıya kaçmıyor. Şöyle görüntü modumuzu değiştirecek olursak tabii ki de şu anda çok yakın bir yüzeyde olduğum için sadece beyazı görüyorum, bir şey göremiyorum. Fakat bana kalırsa diğer markaların, örneğin Sony ya da e, Panasonic falan gibi markaların yanında gayet keskin bir lense sahip. Yani keskinden kastım net görüntü bozulmaları, bu kit lenslerin genel olarak yaşadığı arızaları yaşamayan bir lens. Gayet başlangıç seviyesi için size çok etkileyici fotoğraflar sunabiliyor. Ekranda da göreceğiniz gibi bu makineyle çektiğim fotoğraflar bu şekilde gözükmekte. Siz tabii ki de daha etkileyicilerini çekebilirsiniz. Tamamen kullanımına bağlı, yani makineyi kullanan kişiye bağlı. Çünkü bu cihazlar
Tabii ki de buradan yukarıdaki mod kadranından bunu otomatik moduna alabilirsiniz ve size DSLR makine kullanımı hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız da etkileyici fotoğraflar çekebilecek bir moda sahip. Mod kadranından bahsetmişken diğer modlarından da bahsedelim. Bir adet manuel modu var. Bu işte bütün ayarlarını kendimiz girdiğimiz modu. AV işte diyafram öncelikli modu. TV shutter hızı öncelikli modu. Program ise bu ikisinden hangisini girebileceğimiz bir mod. Zaten DSLR makinelerden anlayan, fotoğrafçılığa birazcık giriş yapmış herkes bu modlara hakimdir. Hakim değilseniz işte program modu da yine ISO'yu ayarlama seçeneği sunar. Diyafram öncelikli mod bize diyafram ayarlamayı sağlar. Diğer ayarlamaları makine kendisi yapar. Gördüğünüz gibi burada diyafram ayarım çıktı karşıma. Onun dışında da otomatik modları var. İşte direkt otomatik akıllı sahne modu, flash kapalı modu, ondan sonra yaratıcı otomatik, portre, manzara, yakın çekim, spor, bu işte daha hareketli, hızlı nesneler için, yiyecek, daha doku gerektiren nesneler için, gece portre ve video modu. Video modunu aldığımda direkt beni vizörden ana ekrana atıyor. Bu tür faydalı, kullanışlı her fotoğrafçının ya da her amaç için, her çekilecek nesne için bize yeterli mod sunuyor. Kendisinin bir dahili flash'ı var. Tabii flash için modumu tekrardan manuele alıyorum. Ve flash'ımızı açtığımızda karşımıza böyle bir görüntü çıkıyor. Gerçekten şık tasarımı olan bir flash ve çoğu çekimde de yeterli bir flash. Tabii ki de belli bir yere kadar dahili flashlar makinelerde belli bir yere kadar performans gösterir. Elimizle kapatıyoruz. Yandaki tuşa bastığımızda geri açılıyor. Tabii ki ekstra bir flash, mikrofon vesaire bir şey ile kullanmak için de üzerinde yine bir kızağı mevcut. Bu kızağına uygun istediğimiz aparatlarımızı takabiliyoruz. Vizöründen birazcık bahsedecek olursam, vizörü tamamen optik, içerisinde 9 adet odak noktası bulunan bir vizör. Bu odak noktalarını istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Hangisiyle odak yapacağımızı, hangisinin işte merkezi nokta olacağını vesaire seçebiliyoruz. Yine fotoğrafçılığa yeni başlamış kişiler için gerçekten çok güzel bir özellik. Fakat tabii ki de optik bir vizör. Yani size şuraya geldiğinizde işte makinenizin nasıl bir yani nasıl bir görüntü vereceğini size ön izleyemiyor. LCD ekranın yapabildiği gibi size nesneyi gösteriyor ve çekiminizi nesneye odaklanarak yapıyorsunuz. Görüntünün nasıl çıktığı size sürpriz oluyor. Filmli makineler gibi. Optik vizöründe olayı budur. Dijital vizör ise bu LCD ekrandan bir tanesinin daha içeriye adapte edilmiş halidir. Şu an günümüzdeki çoğu kamera bunlara sahiptir. Tabii optik vizöre sahip olanlar da çok. Dediğim gibi tercihe bağlı, insanların tercihlerine bağlı. Yanındaki tuşlarımız yine güzel bir tasarıma sahip. Burada şık bir yüzeyi var. Kendisi genel olarak plastik makinemizin. Fakat tuşları vesairesi gayet kullanışlı. Amacına uygun, ihtiyaç karşılayacak derecede. Üst kısmında açma kapama tuşumuz, mod kadranımız, flash butonumuz ve yine bir ayarlama halkamız var. Deklanşörümüz de yine burada. Gayet güzel eğimli bir yüzeyin üzerine konulmuş, kullanımı kolay bir deklanşör. Makinemizin sağ kısmında ise bir kapağımız mevcut. Bu kapağı açtığımızda içerisinde diğer giriş bağlantı yerlerimiz bulunuyor. HDMI, şarj kablosu ve işte mikrofon girişi olduğunu düşündüğüm fakat mikrofonlarda çalışmayan bir girişimiz mevcut. Bu sanırım mikrofon adaptörü ya da kulaklık için bir giriş. Yani kendim hiç kullanmadım. Sadece şeyi biliyorum. Bu makine harici bir mikrofon desteklemiyor. Dışarıdan bir mikrofon bağlayamıyoruz ne yazık ki bu makinemize. Fakat kendi içerisindeki dahili mikrofonu da gayet başarılı.
Alt kısmında kart ve pil bağlantıları var. Klasik makine kartlarıyla çalışıyor. Ki mesela o konuda da yine bir başarısı daha. Makinenin aslında çoğu kartla çalışabilmesi. Şöyle örnek vereyim. Ben şu an içerisinde bir SD kart kullanıyorum. Bildiğiniz telefonlarda kullanılan SD kart. Bu SD kart adaptörleri oluyor. Biliyorsunuzdur belki, bilgisayarlara vesaireye bağlamamızı sağlayan o geniş adaptörler. Gösterecek olursam alt kapağını açıyorum. Bir tekrardan odaklanmasını sağlayayım. Evet, alt kapağını açıyorum. İçerisinde gördüğünüz gibi pil yuvası ve kart önünde bulunuyor. Kartını buradan çıkartmak istersem önce bir pilini sökeceğim. Pili de size gösterecek olursam gördüğünüz gibi bir Canon bataryası. Ayrı kendi batarya şarj istasyonunda şarj edebilirsiniz. Onu da yine makinemizi alırken yanında geliyor. Ki harici çoklu şarj istasyonları da satılmakta. Gördüğünüz gibi böyle bir makinemi koyuyorum. Böyle bir micro SD adaptörün içerisine, ona da fokuslanmasını sağlarsam makinemin. Evet, böyle bir micro SD kart içerisine koyduğum, şöyle gördüğünüz gibi bir küçük bir SD kartla bile makinemi çalıştırabiliyorum. Bu konuda gayet yeterli. Sadece dediğim gibi video veremiyor bana. Bir de SD kartın boyutu çok küçük olduğu için fotoğrafta da kısıtlı. Ama tabii ki de her türlü, yani bununla bile çalışabilmesi açıkçası beni şaşırtmıştı. Şaşırtıcı bir özelliği olmuştu benim için. Hangi makineler yapabilir, hangi makineler yapamaz bu özelliği tabii ki de bilmiyorum ama makinemize geri dönelim. Dediğim gibi çok kullanışlı bir makine. Yeni başlayanlar için, öğrenmek isteyenler için, kendisini geliştirmek isteyenler için gerçekten çok faydalı bir makine. Gördüğünüz gibi böyle kocaman bir lensi var. Lensimizin üzerinde de şöyle lensimizi de ayrı bir şekilde çıkarıp tanıtalım. Lensimizi de çıkardım. Evet, lensimizin üzerinde gördüğünüz gibi 1855 EFS diye geçen Canon E-mount mu oluyor, EOS mount mu oluyor? O ağıza sahip, yani crop sensör makinelerin, APS-C sensör makinelerin kullandığı bir lens tipi. Kit lens kendisi. Burada makro özelliklerini belirtiyor. Ve üzerinde zoom halkası var. 55 milimetreye kadar uzuyor. Ya da 24-35 arasında en kapalı olduğu hali ve 18 milimetrede makroya geçiyor. Yani yakın detay çekim lensine dönüşüyor. Pardon, geniş açı lense dönüşüyor. Çok pardon. Yakın çekim için 55 milimetrede kullanıyoruz kendisini. 55 milimetreye yakın zoom varyasyonunda kullanıyoruz. Üzerinde otomatik fokus ve manuel fokus için geçiş yapmamızı sağlayan bir butonu var. Manuel fokusu açtığımızda fokus halkasını, en üstünde bulunan fokus halkasını elimizle çevirerek tekrardan netlik ayarını yapabiliyoruz. Ya da otofokus aldığımızda makinemiz kendisi yapıyor. Şimdi lensimizi geri bağlayalım. Evet, bu kadar da kolay. Tuşa basarak lensimizi çevirip çıkarıyoruz. Üzerindeki beyaz noktayı lens kapağının üzerindeki beyaz noktaya getirip sonra çevirerek gayet güzel bir şekilde takıyoruz ve tekrar açıyoruz makinemizi. Tuşun şak diye açılması da ilginç bir özelliği. Gerçekten çok gürültülü bir tuşu var ama iyi hissettiriyor böyle. Evet, şu an bir çekim yapacağım gibisinden. Ve makinemizin özellikleri bunlar. Video olarak çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. 1080-30 FPS çekim yapıyor. Video örneğini görmek isterseniz de kendimizin şu makineyle çekmiş olduğumuz bir kısa filmimiz var. Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş isminde. Çok başarılı bir film değil. Fakat makinenin videodaki performansını görebilmeniz için güzel bir örnek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Neden bunu birkaç kere tekrarladığımdan bilmiyorum. İyice dilim birbirine girmeye başladı. Makinem de ısınmaya başladı. Videoyu çektiğim makinem. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.